Evet, Gaziantep doğumluyum. İsmim Hüseyin Akdağ. 17 yıllık bir şirket kurduk zamanında. Saç ekimiyle alakalı, estetikle alakalı bir hizmet vermekteyiz. Şimdi saç ekimi denilen şey aslında biraz insanların beklentileriyle alakalı. Çünkü sonuçta insanlar size belli bir bedel ödüyorlar, canlarını emanet ediyorlar ve bunun karşılığında 7 ile 9 aylık süre zarfında da bunun uzamasını bekliyorlar. Bu kadar eziyetin, zahmetin karşılığında sadece aynaya baktıklarında bir gülümseme hissiyatı oluşacak. Biz bunu vermeye çalışıyoruz. Gelen insanlara misafir diye hitap ediyoruz. Bizim misafirlerimizdir diyoruz. Kesinlikle hasta ya da müşteri gözüyle aslında hiçbir zaman bakmadık. Umarım bundan sonra da bakmayız. Şimdi misafir bize geldiğinde sabah ilk işimiz onam formu imzalatmak. Tabii bunun için hastane kullanmanız şart. Bunun dışında kan tahlillerini istiyoruz. İşlemde damar yolu açıyoruz, serumunu bağlıyoruz. Lokal anestezi ile beraber ortalama 7 saatlik bir süre zarfında, bazen 6 saat, bazen 8 saatte taşırmadan bu işlemi bitirmeye çalışıyoruz. Ense kısmını bandajlıyoruz. Misafir eğer kalması gerekirse bir gece hastanede misafir ediyoruz, yoksa oteline gönderiyoruz. Eğer kendi memleketindeyse de evine gidip dinlenip ertesi gün sabah bandaj açma sureti, işte 4. gün bir yıkama işlemi, 10. gün bir kabuk temizleme ve bir PRP işlemi uygulaması. Ondan sonra süreç artık günlük yıkamaya dönecek ve rutin hayatını devam ettirecektir. Tecrübe ve deneyim. Mesela yurt dışında bu işe çok emek veren ya da çok fazla hasta sayısı olmayan insanlar bu işlemleri yaptıkları için insanlar el becerisi, el melikesi gelişmiş olan yerleri tercih etmeye çalışıyorlar. Şimdi bundan dolayı bir saç ekiminin ister istemez geri dönüşlerinin de olması lazım. Yani kullanılan yöntem ve teknikler, toplama kısmı sabittir. Zaten tek bir mikromotor ve bir piyasemin ve bir punch'tan ibarettir aslında bu. Yani bunu dallayamazsınız, bunu sağa sola çeviremezsiniz, buna tekniklerin isimlerini değiştiremezsiniz, farklı yöntemler uyguluyoruz diyemezsiniz. Kim ne derse desin, sonuçta siz oraya yattığınızda gene herkes aynı işlemi uygular. Sadece ekim kısmında sıklaştırma tabiriyle uygulama yöntemi diye kullanılan DHI dediğimiz DHI yöntemi uygulaması yapılabilir. Onun dışında başka yöntem ve teknik yoktur. FUE yöntemini zaten mecburen tercih etmek zorundayız. Çünkü FUE dediğimiz şey aslında foliküler ünit transfer dedikleri tek tek toplayıp kanalını açıp ekimini yapma işi. Yani tek mikromotorla bunu topladığınız için bu zaten değişmez. Bu kalıptır. Başka üretilen bir cihaz yok. Diğer sebebi de şu. Biz lateral sliple kanal açarız. Birbirine daha yakın portakü ile açıyı verip en azından bebek saçı tabiriyle herkesin saçının aslında aynı yönde, aynı doğrultuda ve belli bir açıyla ekilmesi mantığı var. Bu da %90, %95, %98 insanların aslında tek kullandığı yöntem. Şimdi saç ekiminin verimini alabilmeniz için bir grefti toplayan kişinin bir defa hil sahibi olması lazım. Düzgün bir punch kullanması lazım ve grefti dermisten, yani yağ tabakasından çıkartırken kökün üzerindeki papillanın deforme olmadan çıkartılması mantığı var. Bunu uyguladığınızda sıkıntı yok. Personelimiz üstüne düşen işi yapmış demektir. Şimdi bu işin verimini artırabilmeniz için bunu biyotinle, çinko ile, ekspresya ile ya da propecia ile ya da körezan tabletle bunu destekleyip PRP uygulaması yaptırmanız lazım ama şimdi eğer saç yağlıysa, cilt yağlıysa, doku yağlanıyorsa ve testosteron ve DHT çalışıyorsa bununla alakalı, yağ dokusuyla alakalı %70 oranında fire de verebilirsiniz. Bunun için kişinin yağlanması var mı yok mu, yağ dokusu çalışıyor mu, testosteron çalışıyor mu, bunları bir normal seviyesine indirmek lazım. Diğerleri destekleyici üründür. Bunları bir araya getirdiğinizde, toplamacı da üzerine düşen görevi yerine getirdiğinde bunun randımanını alırsınız. Ense kısmı zayıfsa, az önce sizle konuştuğumuz gibi, bu edebin dışına çıkmaktır. Bunu yapmamak için, misafirleri mağdur etmemek için, onlara güzel bir şeyler sunabilmek için yeri vakti geldiğinde yok diyebilecek cesaretiniz olmalı. Herkesten paralamazsınız. Herkesin işini yapamazsınız. Ben bütün programlarda bunlardan bahsetmeye çalışıyorum. Ensede doner sayısı yoksa sakaldan, göğüsten, omuzdan, sırtından, bacağından, kalçasından bile kıl alıp ekmeye çalışanları ben biliyorum. Kendim buna da şahitim. Bunlar olmaz. Ense sağlıklıysa işini yaparsınız. Ense zayıfsa misafirinizi sadece ağırlar ve uğurlarsınız. Şimdi benim tercihlerimden ziyade aslında normal bir açıklıkta bile 2 seanslık bir işlem yapılması lazım. Yani bir 3000 greftlik, 2500 greftlik bir ekim yaparsınız. 6 ay sonra bir 2500 greft daha attığınızda tamamını tutturursunuz. Çünkü siz 6000'in üzerinde ya da 7-8 saatin üzerinde bir uygulamaya geçtiğinizde lokalin etkisi azalacaktır, ağrı oluşacaktır, kan basıncı yükselecektir, tekrar kanamayı tetikleyecektir. Bununla alakalı topladığınız greft açıkta beklediği için, dolaşım bozulduğu için ve o grefti taze kanla buluşturma şansınızı biraz kaybettiğiniz için
ister istemez fire verirsiniz. Yani 5000 6000 greft 7 saat, 7,5 saat, 6,5 saat bu aralarda eğer kişinin kanaması yoksa, stabilse bu iyi bir süredir ve mantık direkt taze kanda buluşturma işidir. Bunun için öyle 8.000'ler, 9.000'ler, 10.000'ler ben duyuyorum bunlar. Yani bunu insanın canı da dayanmaz, personel de dayanmaz. Onun için sağlıklı olan 5.000 ile 6.000 arası 7 saatlik bir süre zarfıdır. Yani siz o aradaki 3.000-5.000 lira farkın neden dolayı arttığını ya da eksildiğini kendi sosyal çevrenizden ya da işini yaptığınız insanlardan bir şekilde desteklenerek geliyorsunuz zaten. Kişi size bu ücreti öderken bilmeli ki can güvenliği olmalı. Hüseyin Bey'in yanına geldiğinde misafir olarak algılanmalı. İşi yapılmalı ve gönderilmeli. Ama bu işlemde en çok üstüne durmamız gereken şey farklı yöntem ve tekniklere aldanmasınlar. Fuya yöntemiyle toplama yapılmalı. Portek ve sliple kanal açılmalı ya da DHI yöntemi kullanılmalı. Bunun dışında duydukları her şey hurafedir. Onun dışında gelen misafirler mutlaka hastane tercih etmeli, merdiven altı işlem uygulatmamalı. Çünkü kullandığınız narkotikler sizde alerjik bir reaksiyon gösterdiğinde kişi sıkıntıya düşebilir. Hayatını kaybedenler de oluyor bu işten dolayı biliyorsunuz. Ama hastane kullanırsanız, damar yolu açık olursa, müdahale edebilecek ekip, alet ve edevatınız varsa hiçbir sıkıntı yok. Geldiği gibi inşallah gitmiş olur. Ekim yapılır. 4. gün yıkama yapılır. 10. gün kabuk temizlenir. 10. gün 15. gün arası şok dökülme yaşanır. Bu 1 ay 45 gün sürer. 3. aydan sonra çıkmaya başlar. 7 ile 9 aylık süre zarfında da bu işin artık sonu gelir ve şekillenir. Bu işin randımanını alabilmeniz için alkolden, sigaradan, maraşotundan, nargileden uzak durmanız gerekir. İşlemden sonra yağ dokusunu artıracak tüketimlerden de uzak durmanız gerekir. Stabil bir şekilde beslenirseniz, kanama, dolaşım ve beslenmeyi düzgün tutarsanız bu işin randımanını 5-6 aylık süre zarfında bile çok fazlasıyla görme şansınız var. Şimdi ağrılı oluşabilir mi? Evet, bu yine kişiye göre değişir ama işlemcinin de ne kullandığıyla alakalı. Şimdi biz bir tüple ve botoks iğneleriyle biz lokal anestezi yapıyoruz. Ama gelmeden misafirimizi uyarırız. Az önceki bahsettiğim narkotikleri ya da ilaçları ya da tüketimleri yapmadan stabil bize geldiğinde %5'lik, %3'lük bir ağrıyla bizden çıkar. Çünkü bunları biz birebir sizle paylaşıyoruz. İşini yaptığımız dostlarımızın da yarın yüzlerine rahatlıkla bakabilmemiz adına biz bunları doğru paylaşım olarak sizle iletmek durumunda kalıyoruz. Onun dışında mutlaka lütfen hastane tercih etsinler. Referanslı ve birebir bildikleri yerlerde bu işlemleri yaptırsınlar. Sağlık ön planda, parayı lütfen ikinci planda tutsunlar. Çünkü bu parayla alakalı bir şey değil. Canınızı emanet ettiğiniz ve 7 saat süren 9 ayda beklediğiniz bir iş yaptırıyorsunuz. Bunun için güvenilir bir ortam ve tanıdık güvenilir bir dost.